A-Spor'a hoş geldiniz öncelikle. Ben Demet Gedik, A-Spor spikeriyim. A-Spor'da Sabah Spor programının sunucusuyum. Bugün de hep birlikte A-Spor'un katını birlikte gezeceğiz. A-Spor ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. Hepinize günaydın, güzel bir hafta, güzel bir sabah diliyoruz. Hemen 4. kattan girdiğimizde sol tarafta A-Spor Haber Merkezi yer alıyor. Ve ilk bölümde muhabirlerin oturduğu bölüm aslında. Muhabir arkadaşlarımız çalışmalarını burada devam ediyor ama tabii daha çok onlar sahada devam ediyorlar işlerine. Burada bir yayın bölümü görüyorsunuz, kamerada hemen karşımda. Çoğu zaman burada canlı yayınlarımız olabiliyor. Özellikle yoğun günlerde, son dakika geldiğinde buradan muhabir arkadaşlarımız bağlantı gerçekleştiriyor. Ve izleyenler de tabii belki bu kadrajı hatırlayacaktır. Maçların devre arasında burada da maçın devre arası yayınları yapılıyor. A-Spor'da izlediğiniz yayınların, programların büyük bir bölümü de burada gördüğünüz Stüdyo 55'te gerçekleştiriliyor. Şimdi birlikte stüdyoya girelim. Şu anda da canlı bir şekilde Spor Ajans programı başladı. Maç günü aslında bizim için bambaşka bir heyecan oluyor. Çünkü o günkü yayınların nasıl geçeceğini, bağlantılarımızın nasıl geçeceğini çok merakla ve heyecanla bekliyoruz. Muhtemel 11'ler üzerinden, teknik direktörler nasıl bir kadroyla, nasıl bir sistemle çıkabilir üzerinden çok daha güncel bir, oynanacak bir maç üzerinden konuşmak bizi de çok heyecanlandırıyor. Çok daha dinamik yayınlar oluyor. Bağlantısı, hikayesi çok yüksek yayınlar oluyor bizim için. Yani farklı bir kadroyla da çıkabilir. Yani tahminimce 8-9 kişi değişik olabilir. Değil mi Tarık? Değişir tamamen. Önünde bizde maç olduğu için A-Spor'a bağlanmayız. ATV yayıncıda bizde yarım saat yayın var. 19.45 gibi. Ha, bir öncesini yaparız o zaman. Ama anlatım yerine bağlanamayız. Ben o sırada ATV'de yayınlayacağım. Çünkü onlar da o saatlerde başlayacaklar. Maç günleri genel itibariyle maçtan 5-6 saat önce bizim yayınlarımız başlıyor, maç günü yayınları. 19'daki bir maçın 13'te yayına başlıyoruz. Takım muhabirliğinde, kulüp muhabirliğinde, maç özelinde ekstra o maç öncesinde sakatlı olan oyuncu olabilir, cezası olan oyuncu olabilir. Onun dışında çok ekstra bir çalışma olmuyor aslında. Zaten genel rutin olarak her gün takip ettiğiniz bir şey olduğu için sadece kadrolar üzerinden, o maçta nasıl bir kadro sahada olabilir onun üzerinden çalışıyoruz. Maçla ilgili çalışmamı genellikle bir gün önce yaparım. Maç günü son bir tekrarlar var. Onların üzerinden geçerim. Özellikle kadrolara ilişkin. Her zaman tanıdığınız takımlar olmayabiliyor. Özellikle Ziraat Türkiye Kupası maçlarında geçmişte bunu çok yaşadık. Bizim şöyle bugüne kadar klasör olan cilt çalışma kitapçıklarımız var. İşte onları renk renk doldururum, böyle kırmızı, mavi, siyah, böyle enteresan bir şeydir o. Ve maçtan da genellikle 2,5 saat önce statta olurum. Bugün Rams Park'tayız ama önce binamıza geldik. Galatasaray Başakşehir'le karşı karşıya gelecek. Notlarımızı toplayacağız, toplantılarımızı yapacağız. Ardından maça geçeceğiz. Ve şimdi 4. kattayız. Yani A-Spor'un bulunduğu kattayız. Maç için son çalışmalarımızı yapacağız. Notlarımızı, bilgilerimizi kontrol edeceğiz. Arkadaşlarla da mini bir toplantı yapacağız. Maç saati yaklaştıkça maç günleri en heyecanlı anlardır. Çünkü artık kadroları yazmanız lazım, yetiştirmeniz lazım. Tarafsızlık bizim işin olmazsa olmazı. Tarafsız olmak için inanın çok çaba sarf ediyoruz. Hepimizin tuttuğu bir takım var. Biz bu işi yapıyoruz ama bizim de gönlümüzde bir takım var. Zaten bir takım tutmadan bu kadar çok futbolun içinde olmanız mümkün değil. Bazen tuttuğumuz takıma dahi aman hak geçmesin, onu tuttuğum için ben öyle yapıyorum denmesin diye bilinçaltımıza öyle yerleşmiş ki tuttuğumuz takıma haksızlık ediyoruz ama tutmadığımız takımlara asla etmiyoruz. Yayıncı kuruluşun, muhabiri olmanın çok büyük avantajları var aslında. Bir muhabirin en önemli aslında artısı iletişimdir. Yani temas etmektir ve bu bir kulüp profesyoneli olabilir, bir sporcu olabilir. Onlara iletişim kurma, onlara temas etme şansınız oluyor. Bu yani bir muhabir için Ziraat Türkiye Kupası yayıncısı olarak benim de burada çalışmam, bir Beşiktaş muhabiri olarak benim için çok büyük avantajları, artıları var tabii ki. Takım muhabiri tarafsız olmalı ama günümüz koşullarında bu çok
kolay bir durum değil. Başladığım dönemde bu kadar keskin hatlar yoktu, keskin taraflar yoktu açıkçası. Hatta daha da eskilerde genelde şöyle tercih edilirmiş. Galatasaray muhabiri Fenerbahçeli, Fenerbahçe muhabiri Galatasaraylı olsun ki çok fazla duygusallığa kapılmadan direkt olarak habercilik yapsın diye. Ama son yıllarda bu biraz değişti, kabul etmek lazım. Özellikle sosyal medyanın işin içine girmesiyle birlikte. Sosyal medyada bize yapılan eleştiri şudur, bütün muhabirler için geçerlidir. İşte takımın hakkını savunmuyorsunuz. Siz takımın haklarını korumuyorsunuz. Bu zaten hiçbir zaman muhabirin, gazetecinin görevi değil. Kimse hiçbir takımın hakkını korumakla yükümlü değil. Orada yöneticiler bu işi yapabilir ya da taraftarlar zaten gönüllü olarak bunu yapıyorlar ama iş buna döndü maalesef. Yani işin belki ideali bu değil ama gerçeğinde de herkesin biraz daha taraflı olduğu bir süreç yaşıyoruz artık. Başladı. Kupada gruplar yeni bir heyecan, yeni bir format. Hepimiz için de açıkçası bir ilke tanık olma fırsatı sunuyor. Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı sakin bir maçtı, olaysız bir maçtı. Tabii maç sonu aksiyonlar güzeldi. Mourinho'nun gidip U19 takımı oyuncularını saha içinde tebrik etmesi, Kasımpaşalı bir taraftara hırkasını hediye etmesi. Bunlar o güne dair güzel anılar, estantanelerdi, akılda kalan. Anlattığımız maçın temposu bizim de motivasyonumuzu etkiliyor. Yani o maç iyi bir maçsa biz de iyi anlatıyoruz. Çünkü keyifle anlatıyoruz. Oyundan biz de zevk alıyoruz. Zaten bu oyunu sevdiğimiz için bu işi yapıyoruz. Hele ki yayıncı kurulursak eğer çok büyük bir heyecanımız oluyor maç günlerinde. Kimi zaman stüdyoda, İstanbul stüdyoda, kimi zamansa Ziraat Türkiye Kupası mücadelesi hangi noktadaysa o noktadan izleyicilerimize ve dinleyicilerimize en doğru ve en sıcak gelişmeleri sahada anlatmayı seviyoruz aslında. Şimdi karşılaşma şöyle bir bol gollü, işte çekişmeli geçtiyse gerçekten maçın ardından yaptığımız ilk yayında motivasyonumuz çok yüksek oluyor. Aksiyonu yüksek bir maçın ardından konuşmak çok güzel motive ediyor. Böyle ne kadar bol gollü, tartışılan pozisyon çok. O da ayrı bir motivasyonla izleyici karşısına çıkmanızı sağlıyor. Biz basın mensuplarına biraz daha tansiyonu yüksek maçlar, sansasyonel maçlar daha çok yarıyor. Konuşacağımız daha çok şey var. Mesela hiç gol olmayan bir derbi düşünün. Hiç pozisyon olmayan. Topun oyunda çok az kaldığı, ya konuşacak çok az şeyiniz var. Neyi konuşabilirsiniz? Zaten kötü oyunu konuşabilirsiniz. Ama bol gollü, golleri, pozisyonları ayrıca konuşacağınız, futbolcuların bireysel performansları çok öne çıktıysa onları ayrıca konuşacağınız fazla konu oluyor. Tabii ki oynanan maçın kalitesi, güzelliği de bizim programlarımızı etkiliyor, enerjimizi de etkiliyor. Bu işi yaparken zorlandığımız anlar da oluyor. Başımıza ilginç olaylar da geliyor. Benim yaşadığım bir olay var. Ankara'da bir maç anlatıyordum. Saha ismi vermeyeyim. Çekim şartları iyi değildi. Bunun üstüne basa basa belirtmek istedim ve dedim ki sahada çekim şartları o kadar kötü ki vinç getirdik, kamyon getirdik. Kamyonun kasasına vincin tepesine yerleştirdik kameralarımızı. Ama yine de iyi görüntü alamıyoruz. Keşke şu balkona kursaydık kameramızı diye talihsiz bir cümle çıktı ağzımdan. Çünkü o balkonda iki kadın maç izliyorlardı. Yanlış anlaşıldı. Sosyal medyada bunun
deyim yerindeyse goy çok yapıldı. Aslında ben tabii ki orada olmayı kastetmedim. Zaten bu işin tekniğini bilenler çok iyi anlayacaktır beni. Keşke şu balkona kursaydık kameramızı deyince ben o arkadaşların yanına gitmeyeceğim. Çünkü benim anlatım yerim sabit kalacak. Kameraman arkadaş oraya gidecekti. Ne sorular geldi işte eşiniz kızdı mı diye. Hayır, eşimle gülerek izledik. Keşke şu balkona kursaydık kameramızı. Şu balkona kursaydık kameramız diye hala mesajlar gelir bana. Yanlış anlaşılmaya çok müsait bir aslında platform bizimkisi. Futbol sürekli rekabet olduğu için siz sürekli bir tarafa yakıştırılıyorsunuz. Ama şöyle anlıyorum bunu doğru yaptığımı. Bir gün bir takımın destekçisi olduğumu düşünürken diğer gün başka bir takım, öteki gün diğer takım. Yani hiçbir zaman böyle herhangi bir takıma beni yakıştıramıyorlar. Bu da demek ki bu ben net bir taraftan gitmiyorum demek diyerek beni rahatlatıyor. Ne yapmaya çalışıyorum? Özellikle denge kurmaya çalışıyorum. Çok mağdur olan bir takım varsa bununla ilgili yayında çok fazla tansiyonu yükseltici konulara girmemeye çalışıyorum. O takımın taraftarlarını da rahatsız etmemek için. Eğer bir haksızlık varsa kendim bir taraf tutmasam da o haksızlığı objektif bir şekilde ortaya çıkaracak sorular sormaya çalışıyorum. O kolay bir şey değil. O da uzun süre bu mesleği yaptığım için belki bende oturdu, bilmiyorum. İlk zamanlar daha çok zorlanıyordum. Daha çok belki taraftarlardan tepki görüyordum söylediğim şeyler nedeniyle. Ama şimdi mesela bazı kelimeler var. Aman o kelimeyi kullanma. O kelimeyi kullanırsan yanlış anlaşılır. Bu cümleyi kurarsam yanlış anlaşılır diye biraz daha otokontrolüm var. Bu saat sizinle birlikteyiz. Haftanın ikinci günü ama bu haftanın ilk son sayfası olacak. Yorgunum ama enerjim yerinde. Konuşacak çok konu birikti. Başlıyor. Geleceğin yıldızları var belki de o birliklerin arasında. Onlar da şüphesiz büyük bir heyecan yaşıyorlar. Mert Müdür, Mert hızını arttırdı ama dengesini koruyamadı. Nazar değdirdim ben. Bazen olur spiker ve yorumcu nazarı. Ziraat Türkiye Kupası yayıncı kuruluşu olmak bizim için çok önemli ve spor servisinde, kanalımızda da gerçekten çok büyük bir coşkuyla yaşanıyor o günler. Özellikle yayıncı kuruluş olarak gittiğimiz şehir dışı maçlarında gerçekten gördüğümüz ilgi bu işin karşılığını size çok güzel hissettiriyor ve sevgisini çok güzel hissettiriyor. Ziraat Türkiye Kupası'nın yayıncısıyız ve bu bizim için çok özel bir durum. Çünkü gerçekten büyük takımlar devreye girene kadar Anadolu takımlarını izleyebilmek, oradan teknik direktörleri, futbolcuları tanıyabilmek ve insanlara tanıtabilmek bizim için de çok farklı bir keyif haline geliyor. Bütün gün boyunca da bir şölen tadında geçiyor aslında A-Spor ekranında Ziraat Türkiye Kupası günleri. Sabahtan akşama kadar, o maçlar bitene kadar biz yayınlarımızda aynı heyecanı, aynı dinamizmi devam ettirmeye çalışıyoruz. O yüzden kupa günleri, kupa haftaları bizim için çok keyifli haftalar. Farklı lig kategorilerinde takımları bir arada buluşturabiliyor. Bir Süper Lig takımının bir bölgesel amatör lig takımıyla oynarken oradaki o çocukların yüzündeki heyecanı görmek bile başka bir keyif veriyor size. Ben çok iyi biliyorum bir statta abi ne zahmet ettiniz geldiniz buraya kadar maçı anlatmaya falan diye bir futbolcu kardeşim bana söylemişti. Yani kendini hissediyor çocuk. Mahcup hissediyor. Oraya kadar gelmişiz bir kasaba, maç anlatacağız, ulusal kanal yayınlayacak. Bu kadar doğal insanlar. O yüzden bunu görmek başka bir keyif. Biz 14 yıl oldu yanılmıyorsam. İlk yıllarda bunun keyfini çok yaşadım ben. Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. tur kura çekimi az sonra gerçekleştirilecek. Bu grup kimsenin yüzüne bakmadığı bir dönemde Türkiye Kupası'na hayat verdi. Ondan sonra biraz Türkiye Kupası Ziraat Bankası'nın da sponsorluğuyla birlikte bir isim yaptı, bir marka imajı kazandı. Bugün artık ciddi bir yer edindi futbol hayatımızda. Avrupa'ya gitmenin en kısa yolu Ziraat Türkiye Kupası. Keyifle yayınlıyoruz. Türkiye Kupası Beşiktaş'ı